Merhabalar, City Skylines yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şehrimize ufaktan bir göktaşı gene yaklaşmakta. Bakalım şehrimizin hangi noktasını vuracak. Felaketlerden başımızı bir türlü kaldıramadığımız seriye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şurayı gösterdim mi bilmiyorum arkadaşlar. Kayıt dışında şöyle bir operasyona giriştim ben. Gayet tatlı bir şey oldu diye tahmin ediyorum ama videonun sonuna koymuş olabilirim. Hatırlayamadığım için tekrardan gösterme taraftarıyım. Böyle gördüğünüz gibi. Burada trafik şu anda herhangi problemsiz bir şekilde akıyor. Gene keza bir de şurada sıkıntımız vardı. Burayı da bu şekilde toparladık. Şimdilik burada gayet keyifli bir şekilde vatandaşlarımız gidecekleri yerlere ulaşabiliyor. Bu bölümün asıl konusuna gelecek olursak arkadaşlar şurayı satın almıştık hatırlıyorsanız. Buradaki bölgedeki şu tren yolunu komple yerin altına alacağım. İyi bir maliyet ama katlanabiliriz. Gördüğünüz gibi paramız sağlam. Burayı altı aldıktan sonra buraya mega bir şehir kurmayı planlıyorum. Yani artık iç kısımlara doğru ilerleyeceğiz. Bir arkadaşımız yazmış hem dalga tsunami'den korkuyorsun hem de bu taraflara bina yapıyorsun diye. Arkadaşlar yani bunun sebebini anlattım size. Herhangi bir konaklayacağımız, herhangi bir ev yapacağımız haritada bir damda yerimiz yoktu. Yani ya dağlara yapacaktık ya da başka bir şey yapmak durumunda kalacaktık maalesef. O sebepten dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu taraflara doğru kaymak durumundaydık. Onu da başarıyla atlattık diyelim. Şu anda en azından yerimiz var, her şeyimiz var. Rahat rahat işimizi halledebiliriz. Ben bu arada ufak tefek şehrin problemlerini hallediyorum. Arada görüyorsunuzdur. Orayı oraya çekiyoruz, burayı buraya çekiyoruz. Bir yerden de ufak bir yangın var. Helikopter müdahale etmiş. Güzel. Şunu yık abi. Burada biraz esnaflar fazla galiba yetmiyor. Anıtkabir'in orada ufaktan bir esnaf kalabalığı var. Büyük ihtimalle orayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Şehri de şöyle yukarıdan gösterecek olursam Tokyo alanlarımız buralarda arkadaşlar. 1, 2, 3. Şurada var. 4, 5. Burası 6. Şurada da eğlence mekanlarımızın olduğu yer var. Göktaşı temiz. Sıkıntısız, risksiz bir yere düştü. Böyle göktaşlarını severiz abi. Böyle göktaşlarını severiz. Ufak tefek bir iki orman yakacaktır. Helikopterlerimiz cayır cayır hemen orayı söndürmeye gidecektir. Biz bayağı bir lafı uzattım ben. Şuradan hemen hızlı bir şekilde projemize başlayalım abi. Buradaki tren yollarını patlat. Patlat abi hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şunları patır patır patlatıp geliyorum diyecektim. Zaten hızlıca gidiyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle tren yolunu komple alta kaydırdım. Çok zor değil. Page up ve page down tuşlarıyla çok rahat bir şekilde aşağıya alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tren yolunu buradan buraya kadar bağladım. Tren artık aşağıdan gitmek durumunda kalacak. Biz de şu yollarımızı hemen patlatalım. Asıl yapacağımız işin projesine ufaktan girişelim. Arkadaşlar burayı hızlandırırım büyük ihtimalle. O sebepten dolayı şimdiden keyifli seyirler dileyim size. Arkadaşlar hızlandırmadım. Direkt şöyle kestim. Yani amacım şu ortayı zaten anlamışsınızdır. Ortaya bir park tarzı bir şey atacağız. Etrafını komple büyük yüksek katlı binalarla çevirip sağına soluna bu taraflara doğru da toplu konut alanlarını çıkartmak gibi bir projem olacak. Ama öncelikli olarak bu şehrin giriş ve çıkışlarını da tabii ki ayarlamam gerekiyor. Onlar için de şuraları hemen hızlı bir şekilde patlatalım. Buralara da şu randevantlardan, döner kavşaklardan artık hangisini kullanmak isterseniz onlardan birkaç tane atmaya başlayalım. Benim amacım üçlü olanı kullanmak. Genelde hep bunu kullanıyoruz ama en mantıklı da bu arkadaşlar. Yani en düzgün bir şekilde buraya bağlanan genelde bu oluyor. O sebepten dolayı ben de ağırlıklı olarak bu yolu tercih etmeye çalışıyorum. Gene sizin de kullandıklarınız varsa onları da yazarsanız ona göre onlara da bakarız. Haberiniz olsun. Burayı böyle yaptıktan sonra şuraya bir tane küçük bir göbek atacağım. Küçük bir göbek tabii, böyle kocaman dev gibi bir şey değil tabii ki. Şuradan şöyle bağlasam buraya tertemiz bir şekilde bağlantıyı vermiş olurum diye tahmin ediyorum. Bir deneyeceğiz, bakacağız. Trafik çok fazla sıkışırsa ona göre farklı alternatifler bir şeyler deneriz arkadaşlar. Şu yolları da şunlara çevirirsem olay bence tertemiz bir şekilde çözülür diye tahmin ediyorum. Bir de şuradan otoban yollarından bir incesini mi alsak? Aynen, bir incesi daha tatlı olur. Şununla şurayı bağla. İşte şu sevmediğim bir hareket. Bak şu hiç hoşuma gitmeyen bir hareket abicim. Patlat şunu. Yani yapma, böyle buraya kadar tatlı tatlı geliyorsun. Oradan sonra beni üzüyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Önce seni bağlayacağım. Sonra seni bağlayacağım abi. Şöyle bir yol bağlantısını yapalım. Şurayı düzelteceğim. Çok küçük bir müdahaleyle arkadaşlar. Çok fazla zorlamadan. Aynen böyle daha tatlı olacağını tahmin ediyorum. Gel abi şimdi şunun da yönünü ayarla. Ayarla yönünü. Buradan oğlum alt tarafı yön çevireceğiz. Çok zor bir şey değil ama peki. Peki. İlle bir daha yap diyorsun. Tamam yaparız, bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Ah, oldu mu?
Daha tatlı oldu mu abicim böyle? Şurada bir kitlenme vesaire bir şey olursa ona göre buraya operasyon çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Orayla alakalı planlarımız var. Orada belediye olarak hizmetlerimizde sınır tanımayacağımızı tahmin ediyorum. Şunu da şuradan şuraya bağlayalım. Çok saçma oldu. Çok saçma oldu. Gerçekten burası bayağı bir sıkıntılı oldu arkadaşlar. Şurayı direkt şöyle bağlayamıyor musun? Pekala. Şöyle gel. Şöyle çık. O da olmuyor. Nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Abi şuradan gel. Tamam mı? Buradan gel. Buradan bir parça patlat. Şurayı da şöyle bağlayalım. Aynen oradan bağlayalım. Yukarıdan bağlayacağımıza aşağıdan bağlarız. Biraz daha tatlı bir şekilde görsel olmuş olur diye tahmin ediyorum. Tamam, buranın en azından girişini verdik. Şurayı artık açabiliriz. Yani hareketlendirebiliriz oyunu diye tahmin ediyorum. Şimdi büyük ihtimalle buradan sonrasını artık timelapse olarak izlersiniz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ufaktan bir şeyler tasarladım. Çok büyük değil. Yani başlangıç olarak zaten çok aman aman bir şey yapmaya gerek kalmayacaktır diye tahmin ediyorum. Başlangıcımız minimal olsun. Daha sonra istediğimiz sisteme çeviririz. Daha farklı, yani sola sağa doğru ilerleriz. Kare, mümkün olduğu kadar kare formlar kullanarak ilerlemeye çalıştım. Sadece benim yapmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi, nerede bizim monoray abi? Teleferik değil, monorayımız burada. Aynen, bizim şu yollara geçmemiz lazım artık. Monoraylardan bir bakacağım şu yollara, ne var elimizde. Bu nasıl bir şey? Aynen, bu bizim işimizi görür ya. Gayet 2-3 şeritli bir yol. Yani ortadaki göbek yolu, yani şu ana yolu tutacaktır diye tahmin ediyorum. Ah, yanlış şeye tıkladım. Olsun, çözeriz. Şimdi hallederiz. Monoray sistemini vatana millete hayırlı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz abi. Artık mümkün olduğu kadar maksimum seviye teknolojiyle ilerleyeceğiz. Para var abi artık. Şehrimizin durumu gayet stabil bir şekilde ilerliyor. Bayağı bir yatırım da var şehirde. O sebepten dolayı monoraydır, trendir, ne bileyim metrodur, bunların hepsini tek tek kullanılabilir hale getirmiş olacağız. Gördüğünüz üzere de monoray sistemini şu ortadaki göbeğe çekeceğim. Burası şehrin merkezi, başkenti gibi bir şey. Yani burada her türlü şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Burası gene yatırımın merkezi olacak. Park alanları, ofisler vesaireler hepsi bu bölgeye toplanacağı için buranın ulaşımının mümkün olduğu kadar iyi şekillerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane monoray istasyonu yapmamız gerekiyor. Bak bunu tamam sıkıntı yok. Okey. Tamam, çözdük abicim. Bir monoray istasyonu ve monoray yol üzeri istasyonu yapalım. Bu trafiği çok fazla kitler mi? Bir tane kuracağım ya. Bir bakacağım abi. Yani yol iki şeride düşüyor. Biraz bizi üzebilir. Bence böyle bir şey yapmayalım arkadaşlar. Şundan koymayalım. Yani yol üstünde durmasın. Yolun kenarına çıkıp bağlantı atsak daha tatlı olmaz mı? Tamam, birazcık çirkin durabilir. Yani şöyle gördüğünüz üzere bu tarz bir şey yapacağım. Sebebi ortadaki yoldaki trafiği kitlememek olacak. Yani monoray buradan ilerlerken buraya gelsin. Buradan yolcusunu indirsin, devam etsin abicim. Nereye gittik ya? Bayağı bir kaydık ama yapacak bir şey yok. Yani böyle bir şey daha tatlı olur diye tahmin ediyorum. Diğer türlü bayağı bir başımız ağrabilir bizim abi. Yani en temizi şu şekilde buralara bunları yerleştirelim. Buradan da dışarıdan içeriye bağlantılarını atalım. Bence daha mantıklı olur. Öbür türlü trafik var ya. Yani kahroluruz diye tahmin ediyorum. Yani gerçekten bizi bayağı bir üzer o trafik. Şuraya bir tane monoray atalım. Bir tane monoray istasyonu daha bu tarafa atamıyoruz. İçeriye atarız. Aynen burada durur. Bence olay çözülür. Bir şurayı bir durdurayım. Bir saniyeliğine bir durdurayım. Şuraya bir yol attım. Farkındaysanız görmüşsünüzdür. Hızlandırılmış bir şekilde. Buranın amacı şehrin elektriğini, suyunu, ne bileyim diğer ısınma tesislerini, çöp sorunu vesaire gibi problemlerin hepsini buradaki alandan çözmeye çalışacağım. Yani şuraya büyük bir recycle atacağım. Öncelikli hedefim bu. Çöp tesisini buraya kurmak. İkinci amacım, bir tane daha şöyle sıkıştırabilir miyim buraya? Biraz gürültülü sesli çalışıyor ama şu iki tane buraya atsak kafi olacaktır.
Bir tane de kar küreme aracı buraya atalım. Lazım. Lazım arkadaşlar. Bu da biraz sesli çalışıyor ama. Aa bak bunu şuradan getirebiliriz. Buradaki tesisten bu taraftan gelsin. Olur. Hoşumuza gider. Bu taraftan aksın abi aşağıya doğru. Daha tatlı olacaktır. Onun akabinde buraya gene sıcak suyla alakalı birkaç bir şey yapabilirim. Bir de buraya elektrik tesisi kurmam lazım. Yani burası artık kendi kendine yetebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Solar kule, güneşle alakalı bir şey yapamayız. Yani biliyorsunuz zaten memlekette güneş yok. O sebepten dolayı boş yere güneşe yatırım yapmayacağım abi. Şuraya bir santral bir şey mi atsak ya? Nükleer santral. Gerçi elektrik durumumuz şu an korkunç fazla. O yüzden çok gereksinim olacağını zannetmiyorum. Aa şey yapabiliriz. Bak termal su zımbırtılarından birkaç tane atabiliriz şuraya. 2 tane atsam kafi olur bence. Çok abartmaya gerek yok. Şimdi şehrin öncelikli olarak şu hattını bir sulayalım. Çünkü başlangıç olarak bu tarafta işimizi yapacağız. Daha sonra diğer hatlara doğru geçeceğiz. O yüzden önceliğimiz şehrin merkezinin bir su işini bir halledelim abi. Buradan da ana hatta verelim ki hem giriş hem çıkış iki şekilde de birbirine bağlansın. Gel abi sen tekrar şöyle şuradan şuraya kadar. Aynen. Tamam böyle tatlı tatlı çekelim abicim şuraya kadar. Şöyle bir tane daha atsam bence uzun bir süre bizi yeterli gelecek kadar su hattı çekmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Ah bunu da buradan buraya bağlayalım. Su işi okey. Elektrik işi de zaten okeydir diye tahmin ediyorum. Elektrikle alakalı çok bir problem yaşatmayacak bize. Şuradan ver. Yine aynı şekilde şuraya kadar git. Bir de şuraya git. Şu alanın dışından gidersen bizim için çok daha tatlı olur. En azından kimseye zarar vermeden elektrik hatlarını da vızır vızır buradan buraya çekmiş oluruz. Bu proje tamamlandığında ben eminim ki yani bölgenin en gösterişli alanlarından bir tanesi haline gelecektir. Ama birazcık vakti var. Biraz zaman alacak arkadaşlar burayı benim kurmam. Çünkü öyle çabuk yapılacak bir bölüme benzemiyor gerçekten. Ufak ufak halledeceğiz. Minimal gideceğiz abi. Tamam sen şuradan şuraya bağlan direkt. Tamam, bağlan oraya oradan devam et abicim. Siz de şöyle güzel kardeş kardeş takılın. Şöyle kardeş kardeş buralara bağlanın. Ya şunun sebebini anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Yani buraları buraya bağlamamın en büyük sebebi dediğim gibi yani yol üstünde herhangi bir durak vesaire olmasın. Yolcu inecekse bu taraftan insin abi. Bassın gitsin ondan sonra bizi yormasın yani şeyde. Yol üstünde trafiktir vesairedir. O tarz şeyler kesinlikle istemiyorum. Yani bizim zaten seride biliyorsunuz trafikte bir önceki bölümde bayağı bir zorlanmıştık. O sebepten dolayı burada trafikle alakalı bir sıkıntı yaşamayalım. Vatandaşlarımız tatlı tatlı gitsin gelsin abi evlerine ya. Mis gibi 10 numara 5 yıldız bir sistem yapıyoruz burada. Bak monoray. Monoray var, metro var. Daha ne olsun abi şehirde. Her şeyi yapıyoruz yani. Biraz dışarıdaki ofisleri baltalayacaktır. Eminim ona. Hani yer kapladığı için şu gördüğünüz alanlar. Ama sonuç olarak elbet bir şekilde iş çözülecek. Biz buraya elektrik vermedik mi? Buraya galiba elektriği aktarmamışız. Buraya kadar çekmişiz. Buradan sonra bırakmışız. Tamam seni şuradan şöyle ben bir alayım. Gel abi sen. Tamam gel. Çözeceğim ben senin sorununu. Al senin elektriğini de buradan vereyim. Olayı çözmüş olalım. Önce altyapısını yapacağım ki şehre girdiğim anda binaları oturtmaya başladığım anda bir daha başımıza sıkıntı gelmesin. Abi önce şu işlerimizi bir halledelim. Oradan sonra kalan işlemlere başlarız. Şimdi monorayını yaptık. Bunun bir de metrosu var. Bir de treni var arkadaşlar. Yani alttan tren geçiyor. Biliyorsunuz aşağıya bir tren istasyonu yapmıştık. Bir de bunun bağlantısını yapalım. Boşu boşuna durmasın burada. Tek yönlü zaten versek yeterli olur diye tahmin ediyorum. Boşu boşuna 2-3 yönlü çıkmamıza gerek yok. İşte onu nasıl vereceğiz? O biraz soru işareti arkadaşlar. O biraz soru işareti. Şunu şuradan kaldırırsak olay çözülür aslında. Abi seni birazcık daha farklı bir noktaya taşıyacağım. Kusura bakma. Şimdilik şurada dur. Ona bir alan yapacağım. Ona bir ortam belirleyeceğiz. Şuraya bir tren istasyonu yapalım. Buradaki vatandaşları bir şekilde benim buralara taşımam gerekiyor. Bir tren istasyonu da şehrin şu çıkış noktasına yani en üst noktasına bir tane tren istasyonu yapacağım. Buraya da gene şuradan gel abi. Geniş yollardan bir tanesini bana verirsen daha tatlı olur. En azından kimse üzülmez. Gel abi sen şuraya kadar. Yani maksimum çıkmaz sokak gibi bir şey olacak burası. Son tren istasyonu. Hem vatandaşlarımız sesten gürültüden rahatsız olmayacak. Hem de tatlı bir tren istasyonuyla buranın bağlantısını da vermiş olacağız.
Bir tık sağa kaydırsam bence daha güzel olurdu ama. Aynen. Şuradan büyük ihtimalle bağlayabilirim diye tahmin ediyorum. Gel abicim. Sen şuradan şuraya bağlan. Havadan gelsin. Raylar bağlandı mı? Aynen. Raylarımız bağlanmış. Güzel. Buraya yolcusunu bıraktıktan sonra en hızlı şekilde aşağı inebilirsen var ya tadından yenmez. Tamam, bu kadar. Şimdilik buradaki tren istasyonuna tamam. Yani vatandaşlar burada da inebilir araçlarından. Yani trenlerinden, özür dilerim, aracından değil. Eğer istemiyorsa bir ileriki istasyonda da inebilir. 2 tane tren istasyonu da buraya için gayet yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Seni de hemen tekrar faaliyeti açalım. Bir yerden onu iki taraftan da kontrol etmeye çalışıyorum arkadaşlar şehri. Konya Ovası'nda susuz kalmışsın ya. Bu nasıl iştir ben anlamadım. Şimdi gelelim işin ikinci alanlarından bir tanesine. Metro istasyonlarına. Metro istasyonlarını havaya yapmayacağım. Yerlere yapacağım. Yani şu gördüğünüz alçak alanlarda metro istasyonları olacak. Bunların karşılarına hepsine yapmasak daha iyi olur aslında. Şöyle birkaç noktaya metro istasyonu yerleştireyim. Şöyle 3 tane metro istasyonumuz bence kafi gelecektir. Eğim nasıl çok fazla ya? Burada aman aman bir eğim yok ama. Burada gerçekten çok fazla bir eğim var mı? Var arkadaşlar. Şu orta birazcık çökmüş. Şöyle yapalım. Şurayı baz alalım. Şurayı baz alıp bana şurayı bir şişirir misin abi? Çok hafiften. Çok hafif. Yani şeyi bozmadan, görsel düzeni bozmadan hafiften bir toparlarsan çok toparlamışsın. Neyse. Metro otursun yeter benim için. Büyük ihtimalle metro oturunca zaten burası kendine gelecektir diye tahmin ediyorum. Gelmezse inceden bir indireceğim burayı. İnceden bir indir abicim. Sen şurayı baz al. Hani şu hafiften. Görsel düzeni bozmadan bana düzgün bir şey yap abi. Çok bozma. Aynen bak şimdi oldu işte. İkinci metro istasyonumuzda, üçüncü metro istasyonumuzda oraya koymuş olduk. Yani bunların karşılarına birer metro ağları yapacağız. Tabi burası sadece burayla bağlı olmayacak arkadaşlar. Bu metro istasyonlarının gidecekleri asıl noktaları ben size söyleyeyim. Bu metro istasyonlarının gidecekleri asıl noktalar işte buralar. Yani bu taraftaki vatandaşları oralara almak için yapılmış bir metro istasyonu olacak aslında buralar. Şöyle gördüğünüz üzere 1, 2, 3, buradan da tekrar şuraya bir yeri gelse tatlı olur aslında. Şöyle tepeden bakayım biraz daha da. Abi eğim orada nasıl fazla ya? Burada aslında çok aman aman bir şey yok ya. Neyse peki. Peki abicim. İlle bana müdahale ettireceksin. Yani burada öyle aman aman bir eğim gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. Müdahale ederiz. Müdahale ederiz. Ufaktan toparlarız. Gerekirse ya benim yaptığım o mu? Bak şimdi arkadaşlar. Şunu alıyorum. Sağ tık yapıyorum. Şuraya basıyorum. Yani diyorum ki burayı buraya hizala. Ama o maalesef birazcık fazla abartıyor. Sever. Öyle metro o tarz şeyleri sever. Diğer metro istasyonumuz da burada olsun. Bu şekilde bağlantısını hemen hızlı bir şekilde verelim. Gel abi şimdi şuraya. Birinci metro şuradan şuraya çıksın. 2 buradan karşıya. 3 aşağıya. 4 güzel tatlı bir dönüşle. Şöyle gel. Buradan tatlı dönüşünle bağlan. Yani birinci kendi içinde dönen metro ağı tamamen binaların arasından alıp çarşının ortasına adam indirmek amacıyla yapılmış olacak. İkinci metro ağını da tam tersten aynı şekilde buraları dolaştıracak bir şekilde bir metro ağı vermeyi planlıyorum. Ama o bir sonraki aşamada yapılacak bir metro istasyonu. Şu an şehrin sadece bu kadar bir kısmını konuta açacağım için gördüğünüz gibi şu an konut ihtiyacım sıfır. Tabi ister istemez şehre nüfus gelecek. Bu geldiği zaman da bir sonraki aşamaya doğru çıkacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdilik bu kadarla yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. Suyunu verdik. Elektrikle alakalı zaten çok bir sıkıntı olmayacak. Kendi içindeki metro ağını verdikten sonra buraya trenle bağlantı yapabiliriz. Şehirler arası ulaşımını trenle sağlayabilir. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şuraya ben şehirler arası bir istasyon yapmak istiyorum. Otobüs terminali olabilir. Şehirler arası otobüs terminali. Abi aradığım şey bu işte. Şehirler arası otobüs terminalini şöyle uç noktaya koyalım. Buradan vatandaşları karşılasın abi. Şehrin en uç noktasında tren istasyonunun yanında şehirler arası otobüs terminali. Buradan karşıya geçip monoraya binebilir. Monoraydan veya çıkıp dümdüz gidebilir abi. Şu orta kısım zaten boş kalacak. Dediğim gibi şuraya tamamen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile alakalı bütün işlemleri buralara yapacağız. Ondan yana herhangi bir sıkıntınız yok olmasın. Şuradan da şehre bir giriş daha vermek istiyorum ki bütün yükü tek noktaya verirsem
Yani şu gördüğünüz alana bütün yükü yüklersem maalesef trafiği ister istemez gene tutamayacağız. Yani o sebepten dolayı en mantıklı işlem iki noktadan içeriye şehre vatandaşları yollarsanız bence çok daha stabil bir şekilde çalışır sistem diye tahmin ediyorum. Tabi bu da yetersiz kalabilir çünkü burada korkunç bir nüfus olacak arkadaşlar. Buranın nüfusu öyle hani bir 20 bin 30 bin bandına çıkabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü dev gibi bir alan var. Nereden baksanız bizim şuradaki şehirde toplam bina sayısı kadar buraya bina girecek. Allah yardımcımız olsun. Bayağı işimiz zor. Onu net söyleyeyim size. Yani bayağı zorlanacağız burayı yaparken. Ama bir şekilde üstesinden gelebileceğimi tahmin ediyorum. Yani elimden geldiği kadar bir şekilde dilimin döndüğünce buralara bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şöyle bir göbek de buraya atsak. Yani daha da katman atmasak daha mı iyi olur ya da atsak mı bilemedim. Bir saniyenizi rica edeyim. Şu göbeği ben tekrar bir patlatayım. Şuraya bir kat daha çıkayım abi. Elim değmişken. Hatta şuranın yollarını da geliştireyim. Ondan sonra katman çıkayım. Sonra bir de onları uğraşmayalım bir daha çevirmeye. Çevir abicim şu yolları güzelce. Bak metroyu diktik. Şimdi o yolları çevirmekte zorlanacağız. Olsun. Yaparız. Ben buraları çevireyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Biraz boşu boşuna uğraştıktan sonra arkadaşlar şu işi zamanında yapsaydık hiç bu kadar uğraşmayacaktık. Ama yapacak bir şey yok. Ufaktan akılsız başın cezası diyelim. Bir daha uğraştırdı bizi. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözdük ama. Böyle gördüğünüz gibi bağlantılarını yaptım. Daha tatlı bir şekilde bağladık. İkinci yolları hiç uğraşmayacağım. Direkt normal standart bizim yollardan devam edeceğim. Gene akabinde şuradan ya şuralara da aralara ek atmak gerekecek. Şöyle göstereyim. Tam ortası herhalde şuraya bir yere tekabül ediyordur diye tahmin ediyorum. Şuradan bir yol atalım. Şu geniş alana da gene şuralardan birkaç tane ek atsam. Şöyle daha mı orta? Evet şöyle daha orta olacak. Yani o büyük şehrin içinde de bir şekilde araçların birbiri arasında trafiği sağlamamız lazım. Tek noktadan entegrasyon yaparsak baş edemeyiz arkadaşlar. Gerçekten biz o yollarla yani cidden baş edemeyiz. O sebepten dolayı biraz daha ne denir? Biraz daha spesifik hareketler yapsak çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. Sadece şuranın para birimine bakacağım. 1520'ymiş. Onu unutmayalım abi. 1520. Çok gelmişiz ama. Yola çok yaklaşıyoruz. Bu işi bir çözebilirsek daha tatlı olacak. 1520 demiştik değil mi? 1040 yapalım. Aynen 1040 yapalım. Biz de üzülmeyelim abi. 1040 tatlıdır. 1040 iyidir. Şuraya kadar gel. Tam olarak nereden aldığıma bir bakayım. Şöyle bir noktadan almışım sanırım. 1040 güzel bir sayı. Gel abicim şuradan da karşılıklı bağlan. Yani oraya da şehri açacağım için buradan da bağlantılarını vermiş olalım. Yine tam şu metronun yanından geçmesin abi. Şuradan geçsin. Bu da aynı şekilde şöyle bir bakarsam şuraya filan tekabül eder yaklaşık olarak. Aynen. Bu gördüğünüz yukarısı yani şuradan itibaren üst taraf komple binalara ait olacak. Yani normal bildiğiniz toplu konut alanlarına ait olacak bir alan. O yüzden orası bizim için bayağı değerli arkadaşlar. Üst tarafı da yani şurada gördüğünüz ana yolun üst tarafını da farklı bir üniversite kampüsü için planladım. Yani kafamda öyle bir plan var işin açıkçası. Buradan da bir üniversite kampüsü alanı yapmayı düşünüyorum. Tabii becerebilirsek. İşin bir de o tarafı var. Yani o gerçekten bizim için zor bir olay. Ama yapabiliriz. Altından kalkarız abi. Belediye olarak bugüne kadar birçok şeyi başardık. Büyük ihtimalle onu da başarabiliriz diye tahmin ediyorum. 280. Abi ver bana şuradan ortadan 140. Tamam 160 olsun. Sıkıntı yok. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Böyle olmaz abicim. Şurayı şöyle düzle. Oğlum düz gelsene. Niye beni üzüyorsun ya? Tamam şöyle çekeyim bari. Bırak beni rahat bırak. 360. Uzun uğraşlar. Sonunda şöyle bir şey yaptım. Başardım yani. Biraz uğraştırdı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözdük. Hallem ettik, kallem ettik, bağladık. Alan mesafe çok kısa olduğu zaman bağlantı veya diğer işleri yapmak gerçekten bayağı zorlanıyor. İşte biz şunu baştan yapsaydık daha düzgün bir yol sistemine dönüşecekti ama sağlık olsun. Sağlık olsun. Yok ya göbek çok yamuk oldu ya. Abi niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun beni ya? Arkadaşlar şunu tekrardan yapıp hemen geliyorum. Ya bu sefer olmuştur inşallah. Niyetimiz, temennimiz o yönde. Becerdiysek ne mutlu bize. Şöyle şuradan şurayı bağlayalım. Hemen vakit kaybetmeden artık bağla. Oğlum tıkla ya. Tıkla saçma sapan şeylerle uğraştırma beni. Hadi aslanım.
Yapabiliriz. Becerebiliriz şu işleri ya. Sonra seni şuradan direkt şuraya bağlasak. Bak sen şuradan gider misin şuraya? Çok mu saçma olur? Çok saçma olur. Abi sen dimdirek şuraya bağlan. Sen de şuradan çık. Çıkmıyor musun? Çok saçma bir şeye dönecek burası. 3 dakika mola. Arkadaşlar olay tamamen saçma sapan bir hal almadan ben şu şekilde bir şeyle burayı bağladım. En mantıklı da bu olacaktır. Direkt bassın çıksın buradan abi. Hiç uğraştırmasın beni. En düzgün yol anca bu şekilde oluyor. Ya bayağı uğraştım. Yuvarlak bizi bozuyor abi. Kare. Devam. Dikdörtgen, kare. Aklınıza ne geliyorsa o tarz şekillerle devam edelim. Yuvarlakla uğraştık. Olmadı abi. Yuvarlak bizi bozdu birazcık. O sebepten dolayı en mantıklı böyle bir sistem diye karar verdim. Ve onu uygulamaya koyuldum diyelim. Şöyle gelelim. Şu ışıklarımızı da kapat. Kapat abi şu ışıkları da. Çok fazla ışık var. Çünkü bu tarafta bayağı bir geniş yol bağlantısı yaptık. Birbirine bağladığımız yollar var. O yüzden bir müddet bu kırmızı ışıkları kapatmakla uğraşabiliriz. Şimdi gelelim işin proje kısmına. Şu alanı boyayacağım. Şimdi buranın dış kısmını boyayacağız. Şöyle gördüğünüz alanı boya abi. İçeriği boyamayacağız. Sadece dış hatlarını boyayacağım. Gerekirse o arka kısımları bir şekilde sileceğim. Bir şekilde uğraşacağız, onları tek tek sileceğiz. Ben kayıt dışında uğraşırım. Sizi sıkmam o tarafla. Ama dediğim gibi şuranın boyanması gerekiyor. Buraya da sanayi ve ofislerden yüksek teknolojili binalar alanını vereceğiz abicim. Akabinde ne mi yapacağız? Akabinde yapacağımız hareket şu. Yapıştır. Yapıştır abicim. Şuralara hemen yüksek katlı binaları yapıştır. Şuradan da şuraya kadar gel. Şöylece gel abi, gel. Hop tamam. Buralara yüksek katlı binalar çıkmaya başlasın. Şunu da artık hızlandıralım. Bir vatandaşlarımız bir böyle bir şehvetlensin, böyle bir kendine gelsin. Olay bir hareketlenmeye başlasın. Şuradan birkaç bina çıkmaya başladığında zaten emin olun burası çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Şu orta zaten bayağı bir popüler bir yer haline gelecek. Ondan yana herhangi bir şüpheniz olmasın. Biz şu metro istasyonunu sadece şuraya yaparak çok mu hata yaptık onu bilemiyorum. Şimdilik yapacak bir şey yok. Bir şekilde oralara artık bir şeyler yapacağız. Sen burada çıkma. Oğlum orada bina mı çıkar ya? Saçma sapan bir yerde bina çıkıyor. Şuralara yapmayın oğlum. Şuralara bina çıkartmayın lütfen. Onları atlamışız arkadaşlar. Direğin arasından dev gibi bina çıkacak. O tarz işlere karşıyız. Sevmeyiz öyle işleri. Alengirikli işlerle bizim çok fazla işimiz yok. Tamam mı abi? Geliyor mu binalarımız? Dev gibi kulelerimiz geliyor mu? Aha da gördüğünüz gibi bizim kule binalar burada ufak ufak kendini göstermeye başladı. Şehrin tam girişinde bir kırmızı ışık yakaladım. Bütün her yeri kapatmışız. Orayı açık bırakmışız. Güzel. Tren istasyonunu bağlamadık. Orayı bağladık, burayı bağlamadık. Hemen onun bağlantısını da yapalım. Tren. Gel abicim. Sen şuradan aşağıya inebilir misin? En kısa şekilde inersin. Tamam. Sen de şuradan şöyle bağlayalım. Buradan da aşağı inme şansın varsa var ya. Aha, bu kadar kısa da inebiliyor musun? Vallahi helal olsun. Ne diyeyim abi? İndin ya oğlum aşağı. Daha ne hareketleniyorsun? Tamam indin işte buradan. Allah Allah. Dur bir dakika. Bir dakika. Çözeceğiz seni şimdi. Senin derdini çözeceğiz. Gel bakayım buraya. Ne derdin var senin? İndin buradan işte aşağı. Tamam. Gel şöyle dümdüz. Buradan gel. Şuradan da şuraya bağlan. Yani tren belki geri dönemezse diye bir alternatif yaptım. İsterse oradan da direkt bağlanıp çıksın abi. Tertemiz 10 numara 5 yıldız bir tren bağlantısını da buraya yapmış olduk. Vatandaşlarım belki buradan adam şurada oturuyor. Evine gitmek istiyor. Yani iş yerine gitmek istiyor. Trenine binsin, bassın, yardıra burada iş yerinde gitsin abiciğim. Tertemiz bir iş. Bizim acilen sosyal konut projelerine ihtiyacımız var. Yani buranın popülasyonunun bir tık hızlanması gerekiyor ki benim buraya vatandaş çekebilmem lazım. Gördüğünüz gibi monorayların etrafındaki alanlarda dev gibi binalar çıkmaya başladı. Bunun sebebi buraların popülaritesinin adam artacağını biliyor ve hemen hızlı bir şekilde buralardan hisselerini alan Yıldırım Mühendislik veya işte ne bileyim aynı yere mi tıklıyorum ben? Akıllı Oyun Tahtası AŞ veya Tıbbi Araştırma AŞ gibi binalar buralara çatır çatır yerleşmeye başladı. Bu adamlar burayı anladı.
erken sezen adamlar veya belediyede tanıdığı olan adamlar diyelim. Bu adamlar buralardan hemen arsaları pıtır pıtır topladı ve şirketlerini bu taraflara doğru aktarmaya başladılar. Elektrikleri var, suları var. Sadece buraya eğitimli personeli çekmem gerekecek. O sebepten dolayı biraz konut ihtiyacı doğduğu anda bu taraflara doğru yüklenmeye başlayacağız. Ben şimdilik kabataslak bir şekilde şuralara elektrik vermeyi planlıyorum. Yani çok şey değil. Şimdi gene 400 kişi yazacak. Abi yollar var. Elektrik modu var. İşte yollardan elektrik geçirebiliyorsun. Arkadaşlar bunları biliyoruz. Ama sevmiyoruz. Zoru seviyoruz biz. Uğraşacağız. Bu elektrik direği elle çekilecek abi. Yani şurada zaten maksimum şu direği çekeceğim süre bir bölüm. İkinci bölümde orada direkt diye bir şey kalmayacak. Sebebi buralar komple bina dolacağı için elektrik aktarımı zaten sağlanacak. O yüzden dolayı kendi canınızı sıkmayın. Ben seviyorum elektrik direği çekmeyi. Daha nostaljik, daha tatlı duruyor. Bunun açıklamasını da şimdiden yapayım. Şu ana kadar buraya gelen herhangi bir vatandaş olmadı gördüğünüz üzere. Herhangi bir işletme ile alakalı bir kullanım yok. Tabii olmaz çünkü hattını çekmedik. Yani duraklarını belirlemedik. Çok güzel abi. Biz var ya bu sporu yapıyoruz biz ya. Tabii metro çekeyim de adamlar çılgına dönsünler. Nerede monoray ya? Monoray. Tramvay, metro, tren, uçak, monoray. Heh burada. Adamların hattını çekmemişiz. Diyorum ki herhangi bir kullanım olmadı. Olmaz tabii. Adamın hattını vermezsen adam nasıl kullansın burayı? Güzel kardeşim. Belediye başkanlığında bazen bu tarz işler yapıyoruz arkadaşlar. Çığır açıyoruz yani. Bir de terse dön. Tertemiz bir de terse dön. Burası bizi biraz uğraştıracak. Dediğim gibi yani burayla uğraşmamız en az 2-3 bölüm sürer diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla yapacak iş var arkadaşlar. Yani monoraylarımız gördüğünüz gibi tatlı, güzel ve 10 numara 5 yıldız bir şekilde burada hizmetini sergiliyor. Güzel bir şey geldi aklıma. Onu da yaparız. Onu da yaparız arkadaşlar. O da aklımda şu anda. Burası zaten dev gibi bir bahçe haline gelecek. Bu gördüğünüz ortadaki alan Times Meydanı tarzı bir hale gelecek. Burası komple dolacak abi. O orta taraflarda yani ben park ve bahçelerden ziyade buraya Luna Park tarzı bir şey daha çok yakışacağını düşünüyorum. Yani şehrin eğlence merkezini birazcık bu tarafa doğru kaydırabiliriz. Aklımızda o tarz bir proje var. Şu binalar zaten burada çıkacak. Bayağı burası 10 numara 5 yıldız bir turizm beldesi haline gelecektir. Bakın ilk trenimizde ben buraya yük trenimi koydum. Of inşallah buraya da yük treni koymamışımdır. İyi buraya normal istasyon koymuş. Çok şükür oraya yük treni koymuşuz. Arkadaşlar bunu değiştireceğiz. Kusura bakmayın şimdilik. Bunu bir dahaki bölümde artık değiştiririz beraberce. Şimdilik bölümün sonu diyelim. Bu burası biraz uzun olacak. Yani bir sonraki bölüm büyük ihtimalle 2 bölüm daha burayla uğraşırız. Ona göre aklınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.